Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere tok tutan, sağlıklı ve lezzetli bir yulaf ekmeği tarifim var. Sadece 4 malzemeden oluşan bu yulaf ekmeğini isterseniz benim gibi tavada, isterseniz de fırında pişirebilirsiniz. Şimdi yapımına geçiyorum. Öncelikle 2 su bardağı yulaf ezmesi var. İsterseniz direkt yulaf unu da kullanabilirsiniz. Ben yulaf ezmesini rondoda güzelce çektim, iyice öğüttüm ve un haline getirdim. Şimdi derin bir kapta diğer malzemeleri karıştırıyorum. 2 tane yumurta kullanacağım. Yumurtalarımı çırptım. Üzerine 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdu da yumurtalarla güzelce karıştırın. Şu an bile böyle kabardı yumurta ve yoğurt. Silme 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozu ekledim. Eğer kabartma tozunuz yoksa tepeleme 1 çay kaşığı dolusu karbonat koyabilirsiniz. Karıştırdığım bu sıvı malzemeye un haline getirdiğim 2 su bardağı yulaf ezmesini koyuyorum. Temelde malzemelerimiz bu kadar. Gayet pratik ve ekonomik. Malzemeleri şimdi iyice karıştıracağım. Birbirine geçmesini sağlayacağım. Yoğurt ve kabartma tozu ya da karbonat buluşunca zaten güzel bir köpük köpük durum oluşuyor. Ve bir poğaça hamuruymuş gibi puf puf bir dokusu oluyor. Ben direkt böyle pişirecektim ama birkaç malzeme daha eklemek istedim. Hem besleyici ve tokluğunu arttırmak hem de lezzetini de daha güzel yapmak için. 1 çay kaşığı zerdeçal koydum. 1 yemek kaşığı kadar keten tohumu. Keten tohumunu öğüterek de koyabilirsiniz. Ben şöyle tane tane görünsün istedim fotoğraflarda ve videoda. Çok fazla koymayın çünkü hamuru sertleştiriyor keten tohumu. Zerdeçalın o güzel sarılığı da ortaya çıksın. İyice karıştırdım malzemeyi. 1 yemek kaşığı dolusu da ay çekirdeği içi. Vardı bende bir paket, ondan koydum. Bu esnada bu malzemeye arzu ederseniz zeytin, isterseniz ceviz ya da kurutulmuş domates de ekleyebilirsiniz. Çok güzel olur. Ekmeğimizi kısık ateşte ve ocağın küçük gözünde pişireceğiz. Bu yağlı kağıtları tavada ilk kez deniyorum. O nedenle onu da yağladım tekrar. Tava ölçüsü de 22 santim. Daha küçük olmasın bu malzemeye. İçi kolay pişsin ama daha büyük bir tava olabilir. Malzemenin üzerini düzeltiyorum. Tavanız kalınsa, ki benim de öyle aslında, ben bu kağıdı denemek istedim. Tavayı çok güzel yağlayarak direkt malzemeyi dökersiniz ve kısık ateşte öyle de pişirebilirsiniz. Ekmeğin üzerine de biraz yulaf ezmesi serptim. Güzel görünmesi için. Şimdi kapağını kapattım. Yaklaşık 20-25 dakika sonra bir kontrol ettim altını ve kızardığını gördüm. Şimdi ters çeviriyorum. Yağlı kağıdı tavadan taşırmadan direkt altına sererseniz daha da kolay çıkaracaksınız. Yine kısık ateşte üzerini kapayacağım. Bu defa 3-5 dakika sonra diğer tarafı da kızarmış oluyor. Büyükçe düz bir tabak veya benim gibi balık tavasının kapağıyla rahatlıkla çevirebilirsiniz. Mis gibi yulaf ekmeğimiz hazır. Hem de hiç fırın açmadan pişirdik. Dilimliyorum, içini de göstereceğim. Keten tohumu koyduğum için biraz daha böyle sıkı oldu ama çok doygun oldu. Bir dilimi bile saatlerce tok tutuyor. Hele yanında bir bitki çayı ya da 1-2 bardak su içtiniz mi tokluğunuzu göreceksiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi, bir böcek, çiçek bile olsa, kalp bile olsa yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Eğer abone olursanız çok mutlu olurum.
Yanında da bir çan işareti gibi bildirim zili var. Lütfen onu da tümü diye işaretleyin. O zaman bir tarif paylaştığımda hemen haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da Huzurlu Mutfak Buket Cengiz olarak takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.